Anadirsa varışımız hemen hemen ardından şu sorular sorguladık. Yakınlarda yaşadığı söylenen Amerikalıların partisine Ana-Dyr Nehri'nin ağzı, ama hiç bulamıyoruz zaten sahip olduğumuz bilgilerin yanı sıra bu bilgiler de vardı. Gezmek Çukçis, küçük bir grup beyaz adamlar Bering Boğazı'nın güneyindeki kıyıya geç saatlerde çıkarılmıştı düşüş, bir yangın gemisi veya buharlı gemiden bir tür kazdıklarını bodrum yere koymuş, üzerine çalılar ve tahtalarla kaplanmış ve gitmiş kışlık odaya. Kim oldukları, ne için geldikleri ve nasıl uzun süre kalmayı planladıkları sorular, şimdi bu sorular tüm Çukçu ulusu, ama kimse cevap veremiyordu. Onların küçük yeraltı kulübesinin tamamen gömüldüğünü yerlilerin söylediğine göre, kışın sürüklenen karları ve sadece meraklı bir demir boru duman ve kıvılcımlar beyaz adamların nerede yaşadığını gösteriyordu. Bu meraklı demir tüp Çukçileri o kadar şaşırttı ki hemen düşünmemiz gerekiyordu, bir soba borusu olmalı ve en güçlü teyidi sağladı hikayenin gerçeğinin. Hiçbir Sibirya yerlisi asla icat edemezdi bir soba borusu fikri, birisi mutlaka birini görmüş olmalı ve bu gerçek tek şey, Amerikalıların yaşadığına kesinlikle inandırdı. Bering Denizi kıyısında bir yerde, muhtemelen bir keşif ekibi Albay Bulkley tarafından bizimle işbirliği yapması için karaya çıkarıldı. Giziga'dan ayrılırken binbaşının bana verdiği talimatlar ise yoktu bu grubun yakınlara çıkması gibi herhangi bir olası durumu öngörecek Bering Boğazı, çünkü o zamanlar böyle bir umudumuzu tamamen kaybetmiştik. İşbirliği ve ülkeyi kendi yardımımızla keşfetmemiz bekleniyor çabalar. Baş mühendis sadakatle söz vermişti, San Francisco'dan yola çıkarsa, eğer bir grup adam bırakırsa Ana-Dyr Nehri'nin ağzına kadar hiç olmasa onları erken bırakacaktı. Sezon boyunca büyük bir balina teknesi ile birlikte nehir ile bir yerleşim yerine, kış başlamadan önce. Tanıştığımızda Anadisk halkı, Kasım ayının sonlarında Giziga'da öğrendi. Böyle bir partiden haber alınmadığını tabii ki sonuca çıkardık. Albay Bulkley'nin önerdiği planın nedense vazgeçti. Kimse onun sadece birkaç adamdan ayrılacağını hayal etmezdi. Bering Boğazı'nın güneyindeki ıssız bölgede, bir Arktik kış, hiçbir ulaşım aracı olmadan, yok herhangi bir sığınak, kanunsuz yerlilerin vahşi kabileleriyle çevrili ve en yakın medeni insandan 200 milden fazla uzakta varoluş. Böyle talihsiz bir parti ne yapacaktı ki? Sadece yaşayabilirlerdi orada faaliyetsizlikte, ta ki aç kalana kadar, öldürülene ya da getirilene kadar iç bölgeden kurtarılmaya gönderilen bir keşif gezisi tarafından uzaklaştırıldı. Böyle bir şey Doğu dile Anadirsa vardığımızdaki durum. Emirlerimiz şunlardı: Ana-Dyr Nehri'ni başka bir sezona kadar keşfedilmeden bırakır, ama biliyorduk binbaşı geçen mektupları alır almaz Şestakova'da bizim ellerimizden bir parti olduğunu öğrenecekti. Bering Boğazı'nın güneyinde iniş yaptı ve bize özel emirler gönderecekti. Kurye ile onu aramaya gidip Anadirsa götürmesi gerekiyor, orada da bir işe yarayacak olabilir. Bu nedenle bu emirleri önceden tahmin etmeye karar verdik ve o Amerikan soba borusunu kendi sorumluluğumuzla bulacağız. Ancak bizim durumumuz çok tuhaftı. Hiçbir imkanımız yoktu kendimizin nerede olduğunu ya da Amerikan partisinin nerede olduğunu öğrenmek. Astronomik yapmak için aletlerle donatılmamıştı gözlemler, herhangi bir doğrulukla belirlenemedi. Enlem ve boylam ve 200 olup olmadığımızı bilmiyordum. Pasifik kıyısından mil uzakta ya da 500. Rapora göre Anadir'i kısmen keşfetmiş Teğmen Philippius'un nehir, yerleşimden Anadir'a yaklaşık 1000 verst mesafedeydi. Saklandığımız ölü hesaplara göre Giziga 400'ün üzerinde olamazdı. Gerçek mesafe bize ulaştı. Hayati öneme sahip bir soru, çünkü taşımak zorunda olmalıyız tüm yolculuk boyunca köpek maması ve eğer 1000 civarında olursa muhtemelen köpeklerimizi açlıktan kaybetmemiz gerekir, belki geri dönebiliriz. Bunun dışında, sonunda ulaştığımızda Ana-Dyr eğer bulsaydık, öğrenme imkanımız olmazdı Amerikalıların olduğu yer ve tabii ki bir grupla karşılaşmazsak onları gören Çukçiler, o ıssız ovalarda dolaşabiliriz bir ay boyunca tek soba borusuna rastlamadan, ki bu tek yeraltı yerleşimlerinin dış izleri. Çok daha kötü olurdu bir samanlıkta iğne aramaktan daha fazla. Anadisk halkına gitme niyetimizi bildirdiğimizde, Pasifik kıyısında gönüllüler çağırdı ve bir grup oluşturmak için gönüllüler çağırdı, en cesaret kırıcı muhalefetle karşılaştık. Yerliler ilan etti böyle bir yolculuğun imkansız olduğu, hiç olmamış olduğu konusunda oy birliğiyle Alt Anadir'in korkunç fırtınalar tarafından süpürüldüğü ve odunsuz tamamen yoksun, oradaki soğuk her zaman şiddetliydi ve kaçınılmaz olarak açlıktan ölmemiz, donup ölmemiz gerekiyor ya da tüm köpeklerimizi kaybederiz. Teğmen'in deneyiminden alıntı yaptılar. Philippius,
Aynı bölgede açlıktan kıl payı kurtulmuştu. 1860 yılında başladı ve baharda başladığında biz de evlenme teklif ettik. Kış ortasında, soğuğun en şiddetli ve fırtınaların en yoğun olduğu zamanlarda gidin ciddi. Böyle bir maceranın neredeyse kesin olarak sona ereceğini ilan ettikleri felaket. Kazakımız Gregory, cesur ve güvenilir bir yaşlı adam, 1860'da Teğmen Philippius'un rehberi ve Çukçi tercümanı oldu, kışın nehir boyunca yaklaşık 150 mil aşağıda olmuştu ve bununla ilgili bir şeyler biliyordu. Buna göre yerlileri işten çıkardık ve konuyu onunla konuştu. Bunu hiç olmadığı kadar söyledi. Ana Dyr körfezine doğru giderken, kıyılarda yeterince çam vardı nehrin bize odun sağlaması için ve ülkenin yok olduğunu daha önce aramızda seyahat ettiğimiz birçok şeyden daha kötü Giziga ve Anadisk. Tamamen istekli olduğunu söyledi geziyi yapar ve kendi köpek takımıyla nereye gidersek gider yol gösterecekti. Rahip de, nehir boyunca Samır, yolculuğun uygulanabilir olduğuna inandı ve yapacağını söyledi eğer bir işe yarayabilirse, kendisi gider. Bunun gücüyle cesaret yerlilere son kararımızı verdik, onlara gösterdik Giziga'daki Rus valisinden getirdiğimiz mektup her türlü hizmet için adam ve kızak talep etmemize izin veren ve eğer hala gitmeyi reddederlerse özel bir gönderme göndereceğimizi söyledim. Giziga'ya haberci gönderip itaatsizliklerini bildirin. Bu tehdit ve Kazak Gregory'nin örneği, kendisi olarak bilinen bir sonunda Okhotsk denizinden Arktik okyanusuna deneyimli bir rehber istenen etkiyi yarattı. 11 adam gitmeyi kabul etti ve hemen başladık erken başlamak için köpek maması ve erzak toplamak. Henüz sadece en belirsiz bilgiler Amerikan Partisi'nin durumu ve birkaç gün beklemeye karar verdik ta ki Kozhevin adında bir Kazak, bir ziyarete gitmişti. Gezgin Çukçiler grubu geri dönmeli. Rahip kesinlikle şundan emindi daha sonra ve daha güvenilir istihbarat getirecekti. Çünkü ülke genelinde dolaşan yerliler gelişi haberdar ediyordu gizemli beyaz adamların ve muhtemelen Kozhevini anlatırdı yaklaşık olarak bulundukları yerde. Bu arada bazı eklemeler yaptık ağır kürklü takımlarımıza, hazırlanmış sincap derisi maskelerimize kadar çok düşük sıcaklıklarda yüz üstüne attı ve tüm kadınları içeri soktu köy büyük bir kürk çadır üzerinde çalışıyordu. 20 Ocak Cumartesi günü, Kozhevin ziyaretinden döndü. Anadirsin kuzeyindeki Çukçiler, beklediğimiz gibi daha geç ve daha dolgun getiriyor güneydeki sürgün edilmiş Amerikalıların partisiyle ilgili ayrıntılar Bering Boğazı'nın için. En iyi Çukçi'ye göre bu şartlardan oluşuyordu sadece 5 adamdan oluşan istihbarat ve ana Dyr üzerinde veya yakınında bulunuyordu nehir, ağzından yaklaşık bir günlük yol uzaklıkta. Bu 5 adam şunlardı daha önce söylendiği gibi, küçük bir yer altında yaşıyorlar çalılar ve tahtalardan kaba bir şekilde inşa edilmiş ve tamamen gömülü bir ev sürüklenen kar. Erzaklarla iyi tedariklendirildikleri söylenirdi ve çok sayıda fıçı vardı. Çukçilerin bunları içerdiğini varsaydık vodka ama bunun tuzlu sığır eti fıçıları olduğunu varsaydık. Bir yerliler, en harika şekilde ateş vererek, siyah, demir kutudaki taşlar, diye konuşurken, tüm duman gizemli bir şekilde dışarı çıktı rüzgar estiğinde dönen eğri bir demir boru içinden. Bu canlı ama komik tasvirde elbette bir kömürü tanıdık soba ve döner huni olan bir boru var, ayrıca, Kozhevin anlatıldı, devasa bir evcil kara ayı ve onu serbest bıraktılar evin etrafında ve Çukçisi en fazla kovan bir sürede kovdu enerjik bir tavır. Bunu duyduğumda artık bir kişiyi tutamadım sevinç yaşasın. Parti eski San Francisco'muzdan oluşuyordu yoldaşları ve evcil kara ayı Robinson'un Newfoundland köpeğiydi. Ay Amerika'da yüzlerce kez okşamıştı ve fotoğrafı benim aralarımda vardı fotoğraflar. Seferin köpeğiydi. Artık hiçbir şüphe yok ki, parti böyle karın altında yaşamaktadır. Bering Boğazı'nın güneyindeki büyük bozkırlar Anadir'in uzun süredir konuşulan yeri Teğmen Makri komutasındaki nehir keşif ekibi ve bizim sürprizi düşünürken kalplerimiz heyecanla hızla attı eski dostlarımızı ve yoldaşlarımızı onlara getirerek onlara vereceğiz aniden o ıssız, lanet bölgede neredeyse 2000 kişi indiğimizi düşündükleri noktadan kilometrelerce uzakta. Böyle bir buluşma, Sibirya'mızın tüm zorluklarının 10 katını ödeyecekti hayat. Bu zamana kadar her şey başlamak için hazırdı. Kızaklarımız 30 gün boyunca 5 fit yüksekliğinde erzak ve köpek maması yükledi, kürk çadırımız tamamlandı ve gerekirse kullanılmak üzere paketlendi son derece soğuk havalarda, çantalar, çoraplar, maskeler, kalın uyku ceketleri,
kar kürekleri, baltalar, tüfekler ve uzun Sibirya kar ayakkabıları farklı kızaklar arasında dağıtılmıştı ve Gregory, Dodd ve benim aklımıza gelen her şey yapıldı seferin başarısını garanti altına almak. 22 Ocak, pazartesi sabahı, tüm parti önünde toplandı rahibin evi. Ulaşımı tasarruf etmek için ve adamlarımızın şansını paylaşıyoruz, ne olursa olsunlar, Dodd ve ben pavoskalarımızı terk ettik ve kendi yüklü kızaklarımızı sürdük. Yapmadık yerlilerin onları gitmeye zorladığımızı söylemesi ve sonra kendi payımıza düşen iş ve zorluklardan kaçındık. Tüm nüfus köy, erkekler, kadınlar ve çocuklar, bizi uğurlamaya geldiler ve rahibin evinin önündeki sokak kalabalıkla tıkanmıştı benekli kürk paltolu, kızıl kuşaklı koyu yüzlü adamlar ve sert görünümlü tilki derisi kapüşonlar, endişeli yüzlü kadınlar ileri geri koşuyor ve kocalarına ve kardeşlerine veda ediyorlar. 11 uzun, dar kurutulmuş balıklarla dolu ve sarı bakskin ile kaplanmış kızaklar ve fok derisi tanga ve sonunda 125 tane tüylü, kurt gibi köpekler, birleşikleriyle diğer tüm sesleri boğan şiddetli sabırsızlık ulumaları. Sürücülerimiz rahibin evine girdiler, haç verdiler ve kurtarıcının resminin önünde dua ettiler, adeta olduğu gibi uzun bir yolculuğa başlarken, Dodd ve ben veda ettik. İyi kalpli rahip ve samimi, Bokem, devam et, Tanrı, ki bu Rus vedasıdır, ve sonra bizim kızaklarla ve telaşlı köpeklerimizi serbest bırakarak kara bulutunun içinde toz gibi parıldayan mücevher tozu gibi kırmızı güneş ışığı. Önündeki 2 ya da 300 mil karlı çölün ötesinde. Hayal gücümüzde, gölgeli bir soba borusu gibi bir soba borusunun bir yerden yükseldiğini görebiliyorduk. Kar yığınası, San Greal, biz, Arktik şövalyeler olarak gezgin olarak, arıyordu. Yolculuğumuzun ilk kısmında okuyucuyu uzun süre tutmayacağım Anadirk'tan Pasifik kıyısına kadar uzanır, çünkü çok fazla farklılık göstermezdi önceki Sibirya deneyimimiz. Bütün gün buz üzerinde sürmek, nehir veya çorak bozkırların üzerinden geçip, gece karda kamp yapmak, her türlü hava koşullarında, hayatımızı oluşturdu ve kasvetli monotonluğu sürgünlerimizle neşeli bir buluşmanın beklentisiyle rahatladı arkadaşlar ve içini doldurduğumuz heyecan verici bilinç daha önce medeni insanın ziyaret etmediği bir ülke. Gün geçtikçe kenar nehir kıyısındaki kızılağaç çalıları daha alçak ve daha seyrek büyüdü ve nehrin kenarındaki büyük bozkırlar daha beyaz ve daha da beyazlaştı nehir denize doğru genişledikçe çorak bir yerdeydi. Sonunda geride kaldık son bitki kalıntısı ve yolculuğumuzun 10. gününe başladı genişliği 1 mil olan bir nehir boyunca ve ortasında yaşamdan tamamen yoksun olan ovalar, tek bir halde uzanıyordu kesintisiz beyaz genişlik, uzak gökyüzüne karışana kadar. O olma ihtimalini düşünmemde huzursuzluk yaşandı. Böyle bir bölgede 10 günlük bir fırtına tarafından ele geçirildi. Yaptık, Anadirk'tan ayrıldıktan sonra tahmin ettiğimiz kadarıyla yaklaşık 200 verst, ama deniz kıyısına yakın olup olmadığımız önemli değil bunu bilmemiz için hiçbir imkanımız yoktu. Neredeyse bir haftadır hava koşulları genel olarak berrak ve çok soğuk değil, ama 1 Şubat gecesi termometre -35 dereceye kadar düştü ve sadece yeterince küçük bulabildik çaydanlığımızı kaynatmak için yeşil çalılar. Karın her yerini kazdık odun arıyordum, ama sadece yosun ve birkaç küçük tane bulamadım yanmayan kızılbaz çalı. Uzun günün yorgunluğundan dolayı yorgun yolculuk ve sonuçsuz odun kazmaları, Dodd ve ben geri döndük kamp kurduk ve çay içmek için ayı derislerimize atıldık. Pek de Dodd bardağını dudaklarına götürmüşken meraklı bir şey fark ettim, yüzünde bir şey bulmuş gibi şaşkın bir ifade belirdi çayın tadı açısından benzersiz ve alışılmadık. Tam da yapmak üzereydim ne olduğunu sorarken, neşeyle ve şaşkınlıkla ağladı ses, gel git su. Çay tuz. Belki biraz düşünüyorum çaya yanlışlıkla tuz düşmüş olabilir. Adamları gönderdim nehre taze buz için indik, onu dikkatlice erittik. O şüphesiz tuzdu. Pasifik'in gelgit suyuna ulaşmıştık ve okyanus kendisi çok uzak olamazdı. Bir gün daha olmalı kesinlikle bizi Amerikan Partisi'nin evine ya da ağzına götürür nehirin. Görünüşe göre artık odun bulmayız ve açık havadan en iyi şekilde faydalanmak için sadece 6 civarında uyuduk saatlerce ve gece yarısı parlak bir ay ışığında başladı. Anadirk'tan ayrıldıktan 11. gün sonra, Arktik bir günün ardından gelen uzun alacakaranlığın kapışı, bizim küçük 11 kızaklık bir tren, Çukçi'den gelen yere yaklaştı hesaplar, uzun süredir sürgündeki Amerikalılar grubunu bulmayı bekliyorduk. Gece berrak, hareketsiz ve son derece soğuktu,
Termometre gün batımında sıfırın altında 44 derece işaret ediyor ve hızla eksi 50 dereceye kadar iniyor. Batıdaki pembe kızarıklık giderek söndükçe ve karanlık geniş bozkıra yerleşti. Daha önce birçok kez, Sibirya'da ve Kamçatka'yı ise daha sert ruh hallerinde ve kış kıyafetlerinde görmüştüm, ama daha önce hiç soğuk, çorak ve ıssızlık unsurları olmamıştı. Sanki o kadar kasvetli bir tabloya dönüşüyor gibiydi. O gece Bering Boğazı yakınlarında bize sunuldu. Gözün delebileceği kadar uzağa her yönde biriken karanlık çorak bozkırı bir sonsuz kar okyanusu, önceki yıllar tarafından uzun dalga benzeri sırtlara dönüşmüş fırtınalar. Ne ağaç, ne bir çalı, ne de hayvan ya da bir iz vardı. Bitki yaşamı, donmuş bir okyanusta seyahat etmediğimizi göstermek için. Her şey sessizlik ve ıssızlıktı. Ülke Tanrı tarafından terk edilmiş gibiydi ve insan, titreyen auroral bayrakları olan Arktik ruha kuzeyde fethinin simgesi olarak ışık düzensiz bir şekilde parladı ve Dominion. Saat 8'de dolunay devasa ve kırmızıya yükseldi. Doğuya, geniş kar alanına parlak bir parıltı düşürdü. Ama, sanki Arktik ruhun kontrolü altındaydı. Başka bir şey değildi, ayın alaycılığından daha çok varsayıyordu ve sürekli en fazlasını varsayıyordu, harika ve çeşitli şekiller. Şimdi yansal olarak bir uzun elips, sonra kendini devasa kırmızı bir görünüme yığdı. URN, yuvarlak uçlu uzun dik bir çubuk olarak uzatılmış ve sonunda üçgen haline geldi. Ne eklediğini hayal bile edemiyor. Vahşilik ve tuhaflık, bu kan kırmızısı bozuk ayın bir sahneye verdiği zaten çılgın ve tuhaf. Sanki donmuş bir noktaya girmiştik, terk edilmiş bir dünya, doğanın tüm olağan yasaları ve olgularının olduğu askıya alındı, hayvan ve bitki yaşamı yok olmuştu ve yaratıcının lütfu bile geri çekilmişti. Yoğun soğuk, yalnızlık, baskıcı sessizlik ve kırmızı, kasvetli ay ışığı, uzak ama güçlü bir yangının parıltısı gibi, hepsi zihninde hayranlık duygularını uyandırmak için birleşmişti. Belki de daha önce hiç insanın sahip olmadığı bilinçle güçlenmişti. Birkaç gezgin çukçu hariç, kışın bu bölgelere ulaşmaya giriştiler, buz kralın alanları. Şarkı söylemek, şaka yoktu ve şoförlerimizin geceyi canlandırmaya alışkanlık yaptığı Holuz yolculuk. Her ne kadar sert ve etkilenmez olsalar da, vardı sahnede onların bile hissettiği ve sessiz kaldığı bir şey. Saat yavaş yavaş geçti, gece yarısına kadar. Daha fazla yanımızdan geçtik. Nehir kenarındaki Amerikalıların partisinin bulunduğu noktadan 20 mil olması gerekiyordu. Ancak yeraltı evine dair hiçbir iz bulunmamıştı ya da çıkıntılı soba borusu ve büyük bozkır hala uzanıyordu önümüzde, beyaz, korkunç ve her zamanki gibi sınırsız. Neredeyse 24 saat boyunca tek bir durak olmadan yolculuk etmiştik, gece ya da gece gündüz, güneş doğumunda yorgun köpeklerimizi dinlendirmek için bir tane hariç ve yoğun soğuk, yorgunluk, kaygı ve sıcak yiyecek eksikliği sonunda bunu göstermeye başladı sessiz ama acı çeken adamlarımız üzerine. İlk kez fark ettik giriştiğimiz maceranın tehlikeli doğası ve neredeyse mutlak aradığımız arayışın başarısızlığı. Kaybedilen Amerikan Partisi. 100 arada bir şansımız yoktu gece yarısı, o geniş kar çoğrusunda küçük gömülü bir kulübe, 50 mil içinde bilmediğimiz ve onun çok varlığından kesinlikle emin değildik. Kim bilebilir ki Amerikalılar 2 aydır yeraltı evlerini terk etmemişti önce ve daha rahat bir yerliliğe bazı dost canlısı yerlilerle birlikte uzaklaştırıldı. Ve korunaklı bir durum, onlardan daha sonra hiçbir haber almamıştık. 1 Aralık ve şimdi Şubat ayıydı. O zamanlar belki kıyı boyunca yüzlerce mil aşağıya gidip bir yerleşim arıyorsun ya da bir grup Regeik Çukçisiyle birlikte iç bölgelere geri döndü. 4 ay böyle bir yerde kalmış olmaları pek olası değildi, kasvetli, ıssız bir bölge ve kaçmaya çalışmadan. Hatta hala eski kamplarındaydılar ama onları nasıl bulacaktık? Belki de onların küçük yeraltı kulübesini gözlemlenmeden geçirmiş olabilirdik önce, belki şimdi de ondan giderek daha da uzaklaşıyor, hem odun, hem de sığınak. Ayrılmadan önce çok kolay bir şey gibi görünüyordu Anadisk, nehir boyunca sadece aşağı inmek ve bir eve varmak için yaka ya da kar yığınından dışarı çıkan bir soba borusu gördü. Ama şimdi, 2 yerleşimden 150 ya da 300 mil uzaklıkta, bir sıcaklık sıfırın 50 derece altında, hayatımızın belki de buna bağlıydı. O küçük gömülü kulübeyi bulduğumuzda, ne kadar vahşi olduğunu fark ettik, beklentiler ve başarı ihtimalimizin ne kadar zayıf olduğunu. En yakın orman 50 milden fazla arkamızdaydı ve soğuk havamızdaydı ve bitkin durumda kamp yapmaya cesaret edemiyorduk. Gitmeliyiz, ya ileri ya da geri, kulübeyi 4 saat içinde bul ya da terk et.
En yakın ormana mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geri dönmek ve aramak gerekir. Köpeklerimiz yorgunluğun belirgin belirtilerini göstermeye başlamıştı ve ayak parmakları arasında oluşan buzla yaralanmış ayakları, şimdi her adımda kanla dolu karı görüyordu. Vazgeçmeye isteksiz arama umut kalmasa da, yine de doğuya doğru, nehrin kenarındaki yüksek çıplak kayalıkların kenarları boyunca, kızaklarımızı olabildiğince geniş ayırmak ve hattımızı uzatmak, böylece daha geniş bir alanı kapsayabilmek. Şimdi yüksekte bir dolunay gökleri, kuzey tarafındaki geniş ve yalnız ovayı aydınlattı. Nehir gündüz gibi parlak, ama beyazlığı hiçbir şekilde bozulmamıştı. Karanlık nesne, burada orada yosun veya bataklıktan küçük tepeler dışında karın şiddetli rüzgarlarla süpürüldüğü çimenlerdi. Hepimiz soğuk ve kürk kapüşonlarımızdan çok acı çekiyorduk, kürk paltolarımızın göğüsleri beyaz buz yığınlarından oluşuyordu ve nefeslerimizle oluştu. Toplamda yaklaşık 30 pound ağırlığında, kemerli 2 ağır ren geyiği derisi kuklanka giymiştim, beline sıkıca sarılmış, bir kuşak takmış, kalın kapüşonlarını yukarı çekmişti başımın üzerine ve yüzümü sincap derisi maskesiyle kapattı, ama içinde ne olursa olsun, donmaktan sadece yanımızda koşarak aday bildim benim kızağım. Dodd hiçbir şey söylemedi. Ama belli ki morali üzülmüş ve yarı donmuş, yerliler ise sessizce kızaklarında oturuyordu, hiçbir şey beklemiyorlardı ve hiçbir şey ummuyorlardı. Sadece Gregory ve yaşlı bir rehber olarak yanımızda getirdiğimiz Çukçe herhangi bir enerji gösterdi, partinin nihai keşfine güveniyor gibiydi. Önceden ilerlediler, karın içinde her yerde odun kazdılar, nehir kıyılarını dikkatle inceliyor ve ara sıra kuzeydeki karlı ovaya doğru detours. Sonunda Dodd, olmadan bana bir şey söyledi, sivri sopasını yerlilerden birine uzattı, başını ve kollarını kürk paltosunun gövdesine çekti ve uzandı, kızakla uykuya daldı, benim itirazlarıma rağmen ve ödemeleri sorularıma hiç dikkat etmiyordu. Görünüşe göre ölümcül soğuğa şaşırmış, en ağır soğuktan dolayı kürkler ve sürekli sinsi saldırılar yapan uçları yaşam merkezine doğru. Muhtemelen hayatta kalamazdı gece, eğer uyandırılamıyorsa ve 2 saat bile yaşayamazdı. Umutsuz görünen durumu yüzünden cesaretini bozmuş ve sürekli ısınmak için mücadele ederken, sonunda tüm umudumu kaybettim ve isteksizce aramayı bırakıp kamp kurmaya karar verdi. Durarak bir kızaklarımızdan birini odun için parçalıyor ve bir küçük çay, Dodd'un canlanabileceğini düşündüm. Ama devam etmek eastward, hiçbir şey olmayan herkesin hayatını gereksiz yere riske atıyor gibi görünüyordu, partiyi bulma ya da odun bulma ihtimali. Ben bana kamp için en yakın yerlilere emir verdim. Düşündüğümde uzakta hafif bir holu duydum. Damarlarımdaki tüm kan aniden kalbime büyük bir zonklama hissi duydum, tüylerimi geriye attım, Hood ve dinledi. Yine, uzun ve hafif bir çığlık geri geldi, önceden kızaklardan gelen durgun atmosfer. Köpeklerim sancıldı, şaşırtıcı sesi duyup hevesle ileri koştu ve bir anda önde gelen birkaç sürücümüzün bir araya geldiğini gördüm. Eski devrilmiş bir balina teknesi gibi görünen bir yerin etrafında toplanan ve yarısı nehir kıyısında karın içinde gömülmüştü. Kumdaki ayak izi Robinson Crusoe için bu hava koşulları nedeniyle yıpranmış olmaktan daha fazla ima edici değil, bize terk edilmiş balina teknesi, çünkü bir yerlerde çevrede barınak ve yaşam vardı. Birkaç dakika önce adamlardan biri karın üzerinde karanlık, sert bir nesneyin üzerinden geçmişti, ki önce bir sürüklenme odun kütüğü olması gerekiyordu. Ama onu incelemek için durduğunda, bunun bir Amerikan balina teknesi olduğunu buldu. Eğer hiç Tanrı'ya şükrettikse, o zamanlar kalbimizin derinliklerindeydi. Eldivenimle fırçalamak kirpiklerime kadar sarkan uzun buz saçakları vardı, hevesle baktım, bir ev için etrafta duruyordu. Ama Gregory benden daha hızlı ve neşeliydi. Nehrin biraz daha aşağısından bir noktadan bir bağırış, başka bir sesi duyurdu keşif. Köpeklerimi istedikleri yere gitmeleri için bıraktım, sivrili köpeklerimi attım, Steve tuttu ve sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladı. Birazdan Gregory ve yaşlı Çukçi'yi alçak bir yığın yanında duruyordu. Nehir kıyısından yaklaşık 100 metre geride kar, bazı karları inceliyor, pürüzsüz beyaz yüzeyinden çıkan koyu renkli bir nesne. Mesele uzun zamandır konuşulan, uzun zamandır aranan bir soba borusu. Ana DYR Nehri partisi şuydu bulundu. Gece yarısı bu ülke grubunun beklenmedik keşfi, barınak ve neredeyse hayat umudunu tamamen kaybetmişken, moralimiz üzgün ruhlarımız için bir tanrı lütufuydu ve ben de neredeyse hiç farkında değildim, yaptığımı heyecanlandırdı. Şimdi aceleyle ileri geri yürüdüğümü hatırlıyorum, kar yığınının önünde, her adımda kendime yumuşakça tekrarlarak, şükürler olsun.
Şükürler olsun. Ama o anda bunun farkında değildim. O partiyi bulduğumuz büyük gerçeği dışında hiçbir şey. Dodd, kim güçlü heyecanla yarı donmuş halinden uyandırılmıştı. Keşifin girişini bulmaya çalışmamız önerildi. Eve girmek ve mümkün olduğunca hızlı girmek, neredeyse ölü soğuk ve yorgunluktan. Yalnızlıkta hayat sesi yoktu. Önümüzdeki kar yığını, mahkumlar ise, varsa da açıkça karla örtülüyordu. Uyuyor. Hiçbir kapı belirtisi görmediğimden, sürüklenmeye doğru yürüdüm ve soba borusundan devasa seslerle aşağıya bağırdı, "Merhaba ev." Ayaklarımın altından şaşkın bir ses sordu, "Kim orada? Çık ve gör." "Kapı nerede?" İçimdeki şaşkın Amerikalılara sesim dışarı çıkacak gibi geldi. Ocak, tüm bunlarda eşsiz bir olgu, önceki deneyim, ama çok doğru bir şekilde düşündüler ki, herhangi bir ocak ki bu kapıyı iyi bir İngilizceyle sorabilirdi. Gecenin cevaplanma konusunda tartışmasız bir hakkı vardı ve onlar da cevap verdiler tereddüt dolu ve yarı korkmuş bir tonla, "Kapının, güneydoğu köşesi." Bu bizi eskisi kadar bilge bıraktı. İlkinde güneydoğunun hangi yönde olduğunu bilmiyorduk ve ikinci yönde bir kar yığını, köşeye sahip olarak doğru şekilde tanımlanamazdı. Ancak soba borusunun etrafında bir daire çizerek başladı, umuduyla bir tür giriş bulmak. Mahkumlar derin bir hendek kazmışlardı ya da kapı için yaklaşık 30 fit uzunluğunda bir hendek ve kapıyı kapatmıştı sopalar ve rengeyi derisiyle karın sürüklenmesini engellemek için. Bu kırılgan çatıya dikkatsizce basarak tam bir parça gibi düştüm. Şaşıran adamın gömleği ve çekmeceleriyle dışarı çıktığı için, elinde bir başının üzerinde mum ve tünelin karanlığından bakıyordu. Kim girecek, görmek için. Böyle bir çatıdan ani iniş kendimi bildiğim gibi hayalet, onarmak için hesaplanmamıştı. Şaşırmış sinirlerin dengesi. 2 ağır kuklanka giydim, bedenimi devasa boyutlara kadar şişirtti. 2 kalın rengeyi derisi, uzun buzlu siyah ayı derisi savurucuları olan kapüşonlar yukarı çekilmişti başım, buz tabakasına donmuş bir sincap derisi maskesi gibi yüzü ve sadece karmaşık kalabalıkların arasından dışarıya bakan gözler, soğuk saçlar, kürklerin içinde bir insan olduğunu gösteriyordu. Adam 2 ya da 3 korkmuş adım geri çekildi ve neredeyse mumunu düşürüyordu. O kadar şüpheli bir halde geldim ki muhtemelen talep edebileceği, niyetim kötü ya da hayırsever olsun. Onun anladığı gibi ancak yüzünü döndü ve tekrar İngilizce hitap etti, durdu ve maskemi ve kürk başlıklarımı çıkarıp adımı söyledim. Hiç olmadı o küçük yerde yaşanan gibi bir sevinç vardı. Yeraltı bodrumu, sürgün edilen partide tanıdığım 2 eski kişimden 8 ay önce veda ettiğim yoldaşlar ve dostlar, Olga San Francisco'nun Golden Gate'inden çıkarken. Ben küçük o zaman Harder ve Robinson ile el sıkıştığımda, bir sonraki gece yarısı karla kaplı küçük bodrumda buluşmalıyız, Altanadir'in büyük yalnız bozkırları. Teslim aldığımız anda ağır kürklerimizden çıkarıp sıcak bir ateşin yanına oturduk ve yola çıktık. 24'ü zorunlu olarak takip eden ani tepkiyi hissetmek, saatlerce böyle bir maruz kalma, acı ve kaygı. Aşırı zorlandığımız sinirler bir anda çöktü ve 10 dakika içinde neredeyse hiçbir ses çıkaramadım. Kahve fincanı dudaklarıma götürür. Böyle kadınsız zayıflıktan utanarak denedim bunu Amerikalılardan gizlemek için ve bunun farkında olmadıklarını varsayıyorum. O gün Dodd ve benim ilk gün içinde birkaç kez neredeyse bayılıyorduk. 50 derece altındaki değişimin ani etkisinden 20 dakika sonra 70 derece yukarıya ve kaygı ile yokluğun yarattığı sinir yorgunluğuna, uykudan. Güçlü bir uyarıcı için karşı konulmaz bir arzu hissettik ve brandy istediler ama içecek bir içki yoktu. Ancak bu zayıflık kısa sürede geçti ve biz de anlatmaya başladık birbirimize karşı tarihlerimiz ve maceralarımız. Küçük kulübenin bir ucunda bir grup halindeki sürücüler ve kendilerini sıcak çayla tazelediler. Karın içinde gömülü bulduğumuz Amerikalılar grubu, Anadirk'tan 300'ün üzerinde verst'ten fazla mesafede, oraya indirilmişti. Eylül ayında bir zamanlarda şirketin gemilerinden biri. Niyetleri nehirde bir balina teknesiyle tırmanacaklardı, ta ki ulaşana kadar. Biraz yerleşim ve sonra bizimle iletişim açmaya çalışmak, ama kış o kadar ani geldi ki nehir beklenmedik şekilde dondu, bu planın hayata geçirilemeyeceğini. Hiçbir imkanı yok taşıma ama teknelerini inşa etmekten başka bir şey yapamazlardı. Kendilerine bir ev olur ve zayıf bir umutla kışlık Majahan'a girerler. Bahardan önce binbaşı Abazan'ın bir grup adam göndereceğini, bu onların rahatlamasına neden oldu. Yer altında bir tür yuva inşa etmişlerdi, çalılar, sürüklenmiş odun ve geminin bıraktığı birkaç tahta ve orada 5 aydır lamba ışığında yaşıyorlardı, onsuz medeni bir insanın yüzünü hiç görmek
Gezgin Çukçis kısa sürede durumlarını öğrenmiş ve sık sık ziyaret etmiş, onları Rengeyi kızaklarında bulmuş, taze et ve yağ getirmiştir. Bu lamba yağı için kullanıldı, ancak bu yerliler, bir daha önce bahsettiğim batıl inançlar satmayı reddetti, onlara yaşayan geyikler olsun, böylece tüm çabalarını temin etmek için ulaşım faydasızdı. Parti başlangıçta şunlardan oluşuyordu: 5 adam, McCree, Arnold, Robinson, Harder ve Smith, ama McCree ve Arnold, bizim gelmemizden yaklaşık 3 hafta önce, organize etmişti kendilerini, umutsuz bir umut haline getirmişti ve büyük bir grupla birlikte gitmişti Rus yerleşimini arayan Çukçilerin araması. Çünkü o zaman onlardan hiçbir haber alınmamıştı. Robinson, Harder ve Smith yalnız yaşıyordu. Partiyi bulduğumuzda durum böyleydi. Tabii ki vardı, yapılacak bir şey yok. Sadece bu 3 adamı ve tüm malzemelerini geri götürmek, Anadyrs'a gitmeli, muhtemelen McCree ve Arnold'u orada bekliyor oluruz gelişimiz. Çukçilerin Anadyrs'a geldiğini biliyordum. Her kış, ticaretin amacı ve muhtemelen 2 Amerikalıyı onlar. 3 gün boyunca dinlenerek, yeniden donanım ve eşyalarımızı topladıktan sonra, biz kurtarılan grupla birlikte geri döndük ve 6 Şubat'ta geri döndük, Anadyrs'a güvenle ulaştı.